Arkadaşlar, bugün Google Ads ile yeniden pazarlama reklamlarını video reklamları üzerinden kuracağız. Yani bir yeniden pazarlama listesi oluşturacağız. Yani web sitemizin belli bir URL'sini gezen kişileri bir yeniden pazarlama listesi olarak oluşturacağız. Ve bu gruba bir Google Ads üzerinden video reklam kuracağız. Öncelikli olarak kitlemizi kuralım. Araçlar ve ayarlar altındaki kitle yöneticisine tıklıyoruz. Ve buradaki artı işaretine basarak yeni bir kitle oluşturacağız. Web sitesini ziyaret eden kullanıcıları seçiyorum. Burada kitleme bir isim vereceğim. Ben A'dan Z'ye Google Ads eğitimimi ziyaret eden kişilerin sadece bu listede olmasını istiyorum. Yani sistemin diğer sayfalarının değil de sadece bu sayfayı ziyaret edenleri hedefleyeceğim bu örnekte. Buraya da Ads eğitimi diyorum. Sayfa URL'si içerir, yani hangi sayfaları ziyaret edenleri bu listeye alsın da mesela şuradaki URL'mdeki 10 saati buraya alabilirim. Yani URL içerisinde 10 saat geçen bir sayfayı ziyaret eden kişileri hedefleyecek. Bu durumda bunu Google Tag Manager üzerinden de yapabilirdik. Onun da örneğini ayrıca vereyim. Bu şimdilik böyle kalsın. Üyelik süresi bu kitle segmentinde, yani kaç gün kalsın üye olan ya da bu listeye girmiş kişi kaç gün kalsın diye soruyor bize. Bunu istediğiniz kadar, yani 540 güne kadar arttırabilirsiniz. Bu daha hızlı karar veren işletmelerde daha kısa süreler olabilir veya daha uzun vadeli düşünenler için daha uzun bir süre olabilir. Biz ön tanımlı olarak 30 günü getirdi. Ben de 30 günü bırakıyorum bu şekilde. Önceden doldurma seçenekleri ise bu listenin daha bir 30 gün önceden itibaren dolmasını istiyorsanız bunu işaretli bırakabilirsiniz. Ve segmenti oluştura basarak kitleyi oluşturmuş olduk. Bu işlemi ilk defa yaptığınızda hesabınızda web sitenize bir etiket eklemeniz gerekecek. Veri kaynakları altındaki Google Ads etiketindeki ayrıntılara basarak etiket ayarlarını görebilirsiniz. Google etiket yöneticisini kullanın. Basarak Tag Manager üzerinden yeniden pazarlama listesini aktif edeceğiz web sitemizde. Burada bize bir dönüşüm kimliği veriyor. Google Tag Manager'a geliyorum. Etiket oluşturacağım. Bir isim verelim buna. Yeniden pazarlama YB diyelim. Etiket yapılandırmasına Google Ads yeniden pazarlamayı seçiyorum ve bana Ads üzerinde verdiği dönüşüm kimliğini buraya yapıştırıyorum. Tetikleyici olarak tüm sayfaları da seçebiliriz. Zaten Ads üzerinde URL içerisinde 10 saat geçmesi gerektiğini belirtmiştik. Ancak bunu Tag Manager üzerinden de yapabildiğimizi size söylemiştim. O zaman buradan tetikleyicimize bir isim verip sayfa görüntüleme deyip bazı sayfalar görüntülemeler diyerek page URL şunu içerir, 10 saati buraya da girebilirdim. Bunu da göstermiş olayım. Bu durumda bu etiket sadece içerisinde 10 saat, 10 saat geçen URL'de çalışacaktır. Yani aynı şeyi yapmış olduk. Oradan da buradan da yapılabilirdi bu. Bizim için önemli olan bu etiketi buraya tanımlamak bir defalık ki web sitemizdeki kitle bulunabilsin. Daha doğrusu Google Ads'e tanımlanabilsin. Tabi bu işlemi şöyle yapmak daha uygun olabilir. Biz zaten burada URL olarak 10 saat girdiğimiz için yeniden pazarlama etiketine hiç URL'ye girmeden tüm sayfalarda çalıştırmak daha doğru olabilir. Başka bir liste kurduğunuzda başka bir ek işlem yapmanıza gerek kalmaz. Yani Ads üzerinden URL'leri ayırmak daha doğru olabilir. Ben bilgi vermek açısından buradan da göstermiş olayım istedim. Kaydet diyelim. Evet, bu biliyorsunuz Tag Manager'da bir şey yaptıktan sonra göndere basarak web sitenizde de yayınlamanız gerekli. Burayı atlamayalım arkadaşlar. Şimdi kitlemiz hazır. Birkaç gün içerisinde bu kitle dolmaya başlayacak. Ve biz şimdi isterseniz Google Ads üzerinden yeniden pazarlama video reklamı oluşturmaya başlayalım. Hazırladığımız yeniden pazarlama listesine bir video reklam oluşturalım. Ben burada kısa bir video koyacağım. Yani reklamlarda bunu kullanmak istiyorum. Yani YouTube'daki herhangi bir video izlenmeden önce ilk başta gelen kısa videolardan bir tane reklam oluşturacağım. Burada öncelikle tabii artı
basarak yeni kampanya işaretliyoruz. Hedef kılavuzu olmadan bir kampanya oluşturuna tıklıyoruz ve video reklamını seçiyoruz. Özel video kampanyası olarak seçili geldiği şekilde devam edebiliriz. Videomuza bir isim verebiliriz. Böyle kalsın şu anda. Şimdi arkadaşlar ben burada reklam türü olarak bumper kullanacağım için bana teklif stratejisi olarak hedef 1000 gösterim başı maliyet. Yani gösterim başına maliyet yerine 1000 gösterim başına maliyet vermemi isteyecek. O yüzden ben bunu işaretliyorum. Yani 1000 gösterim başına ödemek istediğim tutarı belirleyeceğim bu kampanyada. Bütçe türü kampanya toplamı veya günlük olarak seçebilirsiniz. Kampanya toplamı örneğin 500 lira diyelim. Başlangıç tarihi 22 Mart, yani bugünün tarihi seçili geldi. Bitiş tarihine de bir hafta süre verirsek işte 29 Mart işaretleyebiliriz. Yanda tahminler gelecek. Tabii şu anda bu bir örnek hesap olduğu için bunları pek şu anda dikkate almaya gerek yok. Konumlar Türkiye seçili gelebilir. Ağlar YouTube videoları ve görüntülü reklam ağındaki video iş ortakları olarak seçili kalabilir. Sonuçta belirlediğim URL'yi ziyaret eden kişilere en az ikinci kez görüneceğim için buradaki tercihler bence çok önemli değil. Burada yine reklam grubuna bir isim verebilirsiniz. Demografi seçmeme yine gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim için önemli olan şu URL'mi ziyaret eden kişilerdi. Hedefim bu. Ve o listeyi buradaki kitle segmentleri altından tanımlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada biraz evvel açtığımız Ads eğitimi listesi seçili geldi. Bunu seçebilirim. Bunu burada bu listede göremezseniz göz alttan işletmenizle etkileşimde bulunma biçimleri altındaki web sitesini ziyaret eden kullanıcıları seçip oluşturduğunuz listeyi seçebilirsiniz. Yani ben bu reklamda hedefleme olarak sadece biraz evvel kurduğum o 10 saatlik eğitimi anlatan sayfayı ziyaret eden kişileri hedefliyorum ve bunu seçmem hedeflemem için yeterli. Eğer artı başka şeyler istiyorsanız demografi kısmından da değiştirebilirsiniz. Ancak yeniden pazarlama olduğu için o sayfayı ziyaret eden herkesi hedefleyip daha iyi sonuçlar alabileceğinizi düşünüyorum. Tekrar belirteyim, kitle segmentleri altında oluşturduğunuz yeniden pazarlama listesini seçerek hedeflemenizi yapabilirsiniz. Bu kısımları da yine hiç ellemiyorum çünkü benim için önemli olan bu sayfamı gezenlerin listesine görünmek. Herhangi bir kısıtlama getirmiyorum. Şimdi bize YouTube videomuzu soruyor. Benim şöyle 6 saniyelik bir videom var. Bunu buraya kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi iki tür getirdi bana. Ben bumper reklamı tercih edeceğim. Yani ne diyor? Bumper reklam YouTube'da veya Google görüntü reklam ağında başka bir video oynatılmadan önce, oynatılırken veya oynatıldıktan sonra gösterilen kısa bir video reklamıdır. En fazla 6 saniye olmalıdır. Bumper'ı seçiyorum. Yani web sitemi ziyaret eden kişi herhangi bir video izlerken başında, ortasında veya sonunda karşısına benim reklamım denk gelebilir. Burada reklamın ön izlemesini YouTube'da görün diye bir seçenek var. Açıp bakabiliriz. İşaretledik, nasıl olacak? Evet, gördüğünüz gibi reklamım oynatılıyor. Ve arkasından video başlıyor. O şekilde de ön izleme yapabilirsiniz. Şimdi ben bu videoyu görenlerin bu sayfama tekrar gelmesini istiyorum. Bir görünen URL soruyor. Onu direkt kendi domainimin alt bir başlığı olmadan vereyim. Bir harekete geçirici mesaj kullanabilirsiniz. Örnek olarak bilgi al. 15 karaktere kadar da bir başlık ekleyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Gibi. Evet, burada gördüğünüz gibi bunları da bu şekilde bırakıp teklif verme kısmına geçebilirsiniz. Tekrar söyleyeyim, ben burada 6 saniyelik bir video ile bumper reklam seçtim. Yani YouTube'da veya iş ortaklarında herhangi bir video başlamadan önce, ortasında veya sonrasında seçtiğimiz listeye, yeniden pazarlama listesine bu videomuz gösterilecek ve işte tıklanıldığında gidecek URL'yi de burada belirledik. Harekete geçirici mesaj verdik ve bir tane başlık girdik.
Şimdi bin gösterim başı maliyet teklifine gelelim. Burada örneğin bir 35 lira verelim. 35 lira, yani ben bin gösterim başına 35 lira ödemek istiyorum gibi bir değer vererek reklamı yayınlayıp deneyebilirsiniz ne olduğuna. Ona göre eğer az gelirse bunu arttırabilirsiniz vesaire. Kampanyayı oluştur dediğim anda da reklamım hazır hale gelecek. Kampanyaya devam edin diye belirlediğimde de reklamım onaya gidecek ve bir gün süre sonrasında onaylanıp yayına geçecektir. Dediğim gibi arkadaşlar, yeniden pazarlama Google Ads'te her zaman için önemli bir konudur. Çünkü web sitenizi daha önceden ziyaret etmiş bir kişiye ikinci kez, üçüncü kez sizinle karşılaşma fırsatı sunmanız oldukça önemlidir. Bunu görüntülü reklamlarla da yapabiliyorduk. Hatırlarsanız bununla ilgili kanalımda video var. Bugün de sizlere video ile nasıl yeniden pazarlama reklamı oluşturulur anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalımda oluşturmamı istediğiniz içeriklerle ilgili başlıkları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini okuyorum ve dikkate almaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.